sürdü. Okurken çocuk cerrahisi stajında asistanlarımın bana çok yardımcı olmasından da, işte hevesimi anlamasından da kaynaklı cerrah olmak için çok hevesliydim. Ama onun dışında hangi stajdaysam hakkını verdim. Şimdi 5. sınıfta geldiğinizde söylüyorum, benim suyumu sıkın diyorum. Yani benimle geçireceğiniz bir hafta var ve ben her şeyi size göre ayarladım. Şunu yapabilir miyim, bunu yapalım değil ve beraber yapalım, beraber hasta bakalım. Bir daha hani hastayla baş başa kaldığınızda keşke o zamanı daha iyi değerlendirseydim diyeceksiniz. Arkada TÜS kitaplarından soru çözmeler, konu okumalar, ama hayır, orada hayat orada akıyor ve dediğim gibi bunun gereklerini ben yapabilirim, yapabilir miyim, bana izin verir misiniz şeklinde geçirdiğim bir tıp eğitiminin mecbur hizmetin başta olmak üzere bütün meslek hayatında çok katkısı oldu. YouTube'daki hikayeler başka, bugünküler başka. Bugün size mecbur hizmetimden birkaç hikaye anlatmak istiyorum. Bunlar da özellikle dediğim gibi hayata bakışı, insanı tanımayı, yeni mezun olmuş, işte steteskopumdan başka bir şey olmayan, şimdi elinizde internet var, Google'dan bizim vademekumlarımız vardı, ilaç rehberleri. Yandaki odada o dururdu, arada bir kapı vardı, hastayı muayene eden, koşup gider, bir dakika bir şey almam gerek değil. Vademekum'dan ilaca bakardık ya da notlarımızdan, çünkü o reçeteyi yazacaksın ve hani tedavi edeceksin. Bunların stresinin çok başlarda yüksek olduğunun farkındayım. Siz de belki ne yapacağız diye şimdiden düşünmeye başlamış olabilirsiniz. Çünkü bir insanın sağlığıyla, hayatıyla ilgili bir iş yapıyoruz. Ama oradaki deneyimler çok çok önemli. Ben ilk TUS sınavını kazanamadıktan sonra dedim ki kuramı çekeceğim ve gideceğim. Van Merkez bir nolu sağlık ocağını çektim kurada. İzmirliyim. TUS için Ankara'ya kadar gelmişim. Ondan ötesine hiç gitmemişim. Mecbur hizmetime başlamamın da hikayesi Dağların Rengi adıyla internette de bulunabiliyor. Sürekli Tıp Eğitimi Dergisi, Türk Tabipler Birliği'nin onun günlüğüm kısmına yazmıştım. Gerçekten böyle hani bambaşka bir coğrafya, bambaşka bir ortam, tek başına kalacaksın ve orada yürütmen gereken bir hayat var. Bunun kaygısı çok yüksek. Fakat oradan 21 ayın sonunda ayrılırken uçaktan aşağıya baktığımda hissettiğim duyguyu da o hikayenin sonuna bir Özdemir Asaf şiiriyle koymuşum. Sen gelirken ağlamıştın orası için, bir giderken de ağlayacaksın burası için. Özdemir Asaf'ı yalancı çıkarmadım. Gerçekten Marquez'in Anlatmak için Yaşamak kitabında söylediği gibi özlem öyle bir etkiliyor ki yaşanan kötülükler siliniyor ve güzel şeyler kalıyor akılda özlemin etkisiyle. Şimdi güzelliklerle alıyorum ve bu hikayelerin içinde mesela bir tanesi çok çarpıcı. İyi bir öğrenciydim dedim. 6. sınıftaki halk sağlığı stajımı anlatayım size. Bir ay üniversitede yapıyorduk, bir ay doğum evinde. Üniversitede doğum görme şansı olmuyordu. Doğum evinde ise çok fazla vardı. Ve orada pek asistan yok. Ebeler var. Doğumu onlar yaptırıyorlar. Ve onlarla hani ilgili olduğunuzu gösterir bir bağ kurarsanız, yakınlık kurarsanız bol miktarda doğum yaptırma şansınız olabiliyor. Ama bunun için de tabii bir cesaret lazım. Hümanistik yaklaşımda önce çok izleyeceksin, sonra bir parçasına yardımcı olacaksın. Doğum yaptırmaktan bahsediyoruz. Henüz stajyer olduğum zamandan bahsediyoruz. Ve ben tam o bir ayın içine denk gelen 9 aylık bayram tatilinde kendime gün aşırı nöbet yazdım. Birçok kişi memleketine gitti, bayram tatili yaptı. Dedim ki benim bu doğumu öğrenmek için başka zamanım yok. Gün aşırı bir çömez asistan orada vardı, ablayla da çok iyi arkadaş olduk. Onunla kendimi eşleştirdim. Her nöbetine geliyorum. Önce git ya deli misin, hani tatil yap bak, gez dolaş havada çok güzel diyor. Hayır diyorum, ben doğum göreceğim. 9 tane epizyo açtım. Doğum zorluğunda kesmek zorunda kalıyorsunuz ve onları diktim. 20 tane toplamda doğum yaptırdım kendim. İzlediklerimden ayrı. Sonra sağlık ocağına gittim mecbur hizmet için. Ebeler var. Onlar evde doğum yaptırıyorlar.
bize iş düşmüyor. Zaten hani birçok kişi de doğum yaptırmayı çok da öğrenmeden gidiyor. Aslında çok basit ama işler karıştığında işte ustalık orada ve çok yaptırmak bunu sağlıyor. İşler karıştığında çözüm getirebiliyor musun? Yoksa doğum kendi kendine olan bir şey gerçekten. Sağlık ocağımda hasta bakıyorum. Bir telefon. Doktor hanım, evde doğumdayım. Küçük bir kız, 16 yaşında. Yırtık oldu, çok kanıyor. Kocası doğum evine götürmeyi ya da başka bir hastaneye götürmeyi reddediyor. Çabuk gel. Ne yaparsınız? Gidersiniz ama bunun için hazırlıklı olmak da gerek değil mi? Hadi gideyim ebenin elinden tutayım ya da o doğum yapan genç kızın elinden tutayım değil. Ben cerrah olmak istediğimi söyledim. Bütün stajlar boyunca orada cerrahi stajlarla yoğun ilgilenip işte dikiş atmak, ameliyatlarda izlemek, sonra girmek şeklinde bir süreç yaşadığım için dikiş atmayı biliyorum. Ve ilk başta, yeni başladığım zamanlarda bir ilkokul çocuğu getirdiler. İlkokulda işte oynarken, koştururken bir kız çocuğu çarpışmış arkadaşıyla kaşı yarılmış. Çok sık da olur çocuklar arasında. Hemen temiz bir bez bastırmışlar ve getirmişler. Yapabileceğim hiçbir şey yok. Ne yapılıyor bu durumlarda diye sordum oradaki hemşire arkadaşlar. Dediler devlet hastanesine dikiş atılıyor. Gönderdim devlet hastanesine ve hastalarıma geri döndüm. İçim çok rahat, gitmesi gereken yere gönderdim. Dikiş atacaklar ve sorunsuz hayatına devam edecek. Aradan birkaç hafta geçti, komşumla çay içiyoruz. Genç, güzel bir kadın saçını böyle hep önüne doğru bir perçem şeklinde indiriyor. Ona çok da yakışıyor ama bir ara şöyle eliyle kaldırdı, baktım alnın ortasında bir yara izi. Böyle hani sütürlerin deride kabarıklık yapacağı kadar sanki hala sütürler oradaymış gibi bir iz. Güzel bir kadının alnının ortasında. Dedim bu ne? Ben dedi bir gün kafamı dolaba çarptım. Devlet hastanesine gittim. Orada bütün dikişleri atan müstahdem dikiş attı. Böyle kaldı. Dedim ki ben ikinci bir çocuğu nasıl gönderirim oraya? Ben dikiş atmayı biliyorum, travmatik de atmayı biliyorum ama elimde malzeme yok. Sağlık müdürlüğüne gittim. Bana bu malzemeleri sağlayabilirsiniz. Ben sağlık ocağımda bunu yapabilecek bilgiye ve beceriye sahibim diye. Orada depoya gidin dediler. Varsa orada vardır. İndim, ne zaman geldiğini bilmedikleri, ne işe yaradıklarını bilmedikleri portegüler, pensler, bistüriler ve bir pastör fırını. Kuru sterilizasyon için. Ve istersem sağlık ocağıma götürebileceğimi söylediler. Ben oradan 2 tane dikiş seti, 3 tane pansuman seti oluşturdum. Pastör fırında aldık, sağlık ocağına götürdüm. Ama bunlar travmatik değil, çok kalın pensler. Yani aynı dikişi ben atsam o kadıncağızın suratındakinin aynısını yapacağım. Mesleğimi iyi yapmış olmayacağım. Okuluma gittim. Orada genel çocuk cerrahisi stajında tanıştığım oranın bölüm başkanı hocaya gittim. Durumu anlattım. Dedi ki ameliyathaneye çık. Sana bir tane travmatik set oluştursunlar ve istediğini versinler. Çıktım, orada hazırladılar. Portegüsünü incecik, travmatik sütürler, işte onları saracağım yeşil böyle torbalar vardı o zaman sterilizasyon atmak için ve bir indikatör. Üstüne yapıştıracağım. Sterilizasyon için fırına koyacağım. Steril olduğunda rengi değişecek. Stenest, batikon, steril eldiven. Sonra onları doğum yerinden devam ettirebildim, gerisini alabildim ve sonuçta kendimi yetkin hissediyorum ve gerçekten 2 tane çocuğum, bir kız bir erkek, kaşını ben diktim orada. Ve sonra geldiler, iz yoktu gerçekten. Bu sayede benim bir küçük cerrahi müdahale köşem var. İşte gelelim tekrar o çağrıyı aldığım zaman da doktor hanım, anne kanıyor. Yapacak hiçbir şey yok, bir yere götürmüyorlar, çabuk gel. Bir aracımız vardı eski jiplerden, gönder aracı beni alsın dedim. O arada ne bulduysam topladım. Nasıl bir koşulda dikiş atacağım hiçbir fikrim yok. Daha önce evde doğum yapmış birini hiç görmemişim. Atladık arabaya gidiyoruz. Ben hani şehrin o koşullarına bile ancak alışmışım. Kenar mahallelere gidiyoruz. Daha böyle hani mahrumiyet yerlerin. Ürküyorum tabii ki nereye gidiyoruz diye. Bir şoförümüz var işte, beni götürüyor. Kapıda Ebe Hanım beni karşıladı.
yüzünde bir dehşet. Yani hani sen bu işi halledemezsen buradan ikimiz de çok canlı çıkabilirmişiz gibi durmuyor ifadesi. Girdim içeri ve evde doğum nasıl yapılır ilk defa gördüm. Yatağın naylon torba serilmiş. Böyle küçücük bir kız çocuğu orada yatıyor. Doğum yapmış, kanama neyse ki durmuş, işte plasentada doğurtulmuş ama orada koca bir yırtık var. Keserek sizin açtığınız epizoyu dikmek gibi değil, parçalanmış bir hat ve oranın dikişi. Nasıl gördüm, ne yaptım? Bu sırada tabii ki antisepsi, asepsiye dikkat etmeye çalıştım. Olabildiğince işte steril eldivenleri ve yine kullandım. Mutlaka lokal anestezi, hani ağrı çekmemesi lazım hiçbir koşulda. Dikişi attım ama yani böyle sırtımdan akan terler ve bütün o kaslarımı okşuyor gibiydi. O kadar kasmışım kendimi. Oradan ayrıldık bir şekilde. Elime sarılanlar oldu, teşekkür edenler oldu ama yani hani ne baba var ortada, bir kalabalık, bir curcuna. Benim zaten oranın hani sosyolojik durumunu çözümleyecek halim yok. Oradan kaçmak istiyorum bir an önce. Bir yıl sonra bu kız çocuğunu getirdi. Enjeksiyon için işte antibiyotik, enjektable antibiyotikleri veriyorduk sağlık ocağından. Enfeksiyon olmuş, onun için getirdi. O söyleyince bildim. Siz dedi benim doğuma eve gelmiştiniz. Gittiğim tek doğum o. Böyle heyecanlandım, çocuk 1 yaşına gelmiş, her şey yolunda, bir sorunum yok dedi, işte sayenizde kurtuldum. Ama bunlar benim öğrencilik boyunca işimi iyi öğrenmem gerek. Bir gün ihtiyacım olursa kullanabileceğim bütün donanımı üstüme almam gerek diye kendimi şartlandırmam ve bunun gereklerini yapmamla ilgili. O yüzden ne olursunuz gittiğiniz stajlarda asistan arkadaşlara, hocalarınıza yapabilir miyim diye sorun. Eğer yeterince ilginizi gösterirseniz önce küçük küçük başlarlar. İşte tavuk etinde sütür atarsınız derisine. Böyle kapılarda düğüm bağlarsınız saatlerce ama ondan sonra gerçekten yetkinliğinize ikna olduklarında o işi yaparsınız. Bu işin daha böyle medikal yönü, değil mi? Hani onunla ilgili bir şeyler öğrenmiş olmak, onu orada kullanmak, bir insanın hayatını kurtarmak, estetiğini kurtarmak, yaşam kalitesini kurtarmak kendini iyi hissettiriyor. Onun dışında öyle güzel bir mesleğimiz var ki insanlarla ilgilenirken kişisel gelişimimizi de sağlıyoruz, kendimizi sorguluyoruz ve büyüyoruz. Her yaşta büyüyoruz. Hastaların hikayeleri bunu da anlatıyor bence. Bir gün hasta baktım, bitirdim, odama gittim, yorulmuşum, oturuyorum, kapı açıldı. Küçük bir kız çocuğu, tek başına, alışık olmadığım bir görüntü. Genelde çocuklar hani çok sık geliyor ama ya bir büyükleriyle ya öğretmenleriyle. Ve böyle hani en yorgun zamanda beni en çok rahatlatan anlar onlar. Gidiyorlar işte neyin var diye soruyorsun mesela. Böyle hazır ol da işte belli yüksek bir tonda söylüyor ve her sözünün sonunda noktası öğretmenim, öğretmenim, ateşim var öğretmenim, karnım ağrıyor öğretmenim. Ve biraz ilk yakınlık gösterince, işte yanağını okşayınca, hadi bakalım söylediğince bir yatışılıyor. Daha böyle omuzlar iniyor, ses tonu yumuşuyor, işte biraz daha kolay anlaşılır oluyorlar. Ve hep söylüyorum hani hayata devam etmek için bir güç veriyorlar. Bu kız çocuğu tek başına geldi, içeri girdi, elinde bir göz damlası, bu ilaç hiç işe yaramadı dedi. Olasılıkla dedim daha önce biz hani o söylediğim sahneyi onunla öğretmenimle sahneyi yaşamışız. Ben onu bir rahatlatmışım ama biraz fazla rahatlatmışım herhalde. Hani ona da söyledim daha özenli bir giriş. Tamam hani isteğinin farkında olmak, işte kendine güvenli olmak, bunu elde etmek için adım atmak çok önemli ama özenli bir giriş sana daha çok yardım eder. Hep söylüyorum her şey söylenebilir. Üslup çok önemli değil mi? Nasıl söylediğiniz. Gel otur bakalım. Nedir derdin? İşte sen mi vermiştin dedi bu ilacı. Hiç işe yaramadı. Dedim hani söyle neydi şikayet? Aslında çapak vardı. Onu geçirdi geçirmesine ama
Gözüm çok ağrıyor. Ben çocukken düşürmüşler, başımı çarpmışım. O zamandan beri gözüm kayıyor ve ben buna çok üzülüyorum. Akşamları yastığım ıslak oluyor. Gözümün kaymasından. Çok rahatsızım. Dedim hani yapılabilecek şeyler var. Yani ben olasılıkla çapak için vermişim, enfeksiyon için vermişim. Bak hani o geçmiş ama bu şikayetin için biraz daha üzerinde duralım. Aradım devlet hastanesi göz doktorunu, işte böyle bir kız çocuğu var, gönderebilir miyiz? Tabii ki dediler, gelsin ama velisiyle beraber gelmesi gerek. Söyledim, dedi ki siz halletseniz. Benim annem öldü ben çok küçükken, babam da öldü. Biz 13 kardeşiz, işte köyde onlar kaldılar. Ben köyde kalmak istemediğim için buraya geldim. Bir yakınımın yanında kalıyorum. Kadın bana çok kötü davranıyor. Okula göndermiyorlar. Artık ben de istemiyorum. 2 tane çocuğuna bakıyorum, evde yemekleri yapıyor. Hani bu hikayenin yarısı bile seni böyle yere sermeye yeter. Dedim ama yani bak velisiyle gelmesi gerek diyorlar. Sen getir o kadını, ben ikna edeyim. Konuşuruz. Tamam dedi, gitti. Ertesi gün bir kadınla beraber geldi. Ben de akşam hazırlandım, hani böyle masalların üvey anneleri olarak anlatılan bir kadın, hani onu nasıl ikna edeceğiz diye. Sağ olasın doktor hanım dedi, bizim kızla pek bir ilgilenmişsin. Şimdi de işte doktora gidecekmişiz, hani beni çağırmışsın ondan geldim. Siz dedim niye oluyorsunuz? Annesiyim dedi. Hayda. Yani siz mi doğurdunuz onu dedim. Evet yani hani doğumunu siz yaptınız öyle mi falan. Kadın şaşırdı herhalde yani hani koca doktor olmuş ama nasıl anne olacağını bilmiyor. Böyle bir tuhaf ayrıntı olayına girmiş. Evet dedi, ben doğurdum. Babası dedim. Babası da bir otelde getir götür işlerini yapıyor. Durumumuz yok bizim doktor hanım. O yüzden ilgilendiğim çok iyi oldu. Ben döndüm. Çocuğa baktım. O yere bakıyordu. Biraz da ara ara kızdım annesine. Sanki onu yarı yolda bıraktım. Çok kırıldım. Yani hani kızmak vesaire çok kırıldım. Böyle yeni mezunsun, kendinizi düşünün, gitmişsin. Yani böyle bir idealist hallerde bu kadar mı? Ve ben telefon açtım diyorum, göz doktoruna kızın hikayesini anlattım. Küçükken ölmüş annesi babası falan şeklinde. Hani hem yalan söylüyorsun hem de benim yalan söylememe nasıl izin veriyorsun? Bu böyle kabul edilebilir gibi bir kere yazdım. Şuraya gidin ilgilenecekler diye. Aradan böyle bir zaman geçti. Ben bu arada işte dosyadan adını buldum. Adresini bulmaya çalışıyorum. Adres yok falan. Biraz korkmaya başladım. Ya kızcağız doğru söylüyorsa, ya kadın yalan söylediyse, ya işte sonra ona kötü davranmaya devam ettiyse böyle hani hikaye yazmayı sevince bunlar kendiliğinden geliyor herhalde. 15 gün kadar sonra kız çocuğu geldi. Süklüm püklüm. Çok özür diledi. Dedim niye yalan söyledin? Başladı bir şeyler anlatmaya ve ben orada böyle cümle aralarından şunu öğrendim. İşini ancak böyle yaptırabilmiş o zamana kadar. Bir şeyler koparmak için, hayatta elde etmek için yalan söylemekten başka bir şey öğrenmemiş. Hayat ona bunu öğretmiş. Kendimce işte anlattım, bak dedim, sonuçta ben sana zaten yardım ediyordum ve bak yalan söylemesen de ederdim ve şu hale düşmezdik hiç olmazsa. Bundan sonra hani yalan söylemeyeceğine bana söz ver. O da söz verdi. Sonra ben tayin oldum. İzmir'e geri döndüm. İşte sınavı kazanıp ihtisasa başlayacağım zaman. Ara ara aklıma geldi. Acaba sözünü tutmuş mudur diye. Bir ay kadar sonra belki biraz daha fazla sağlık ocağından bir mektup geldi. Oraya önce gitmiş. Böyle bir mendil, sizi çok seviyorum yazılmış. Böyle işlenerek bir kalp, işte çiçek falan bir mektup. Sözümü hatırlıyorum, sözümü tutuyorum. Sizin kadar iyi kimse bana davranmamıştı. Ama bundan sonra ben size layık olmaya çalışacağım. Sizi çok seviyorum. İşte vesaire adı. Yani şimdi tek bir kadına o yırtığını dikmek için doğum yaptırmayı, epizyo dikmeyi vesaire öğrenmeye değer mi?
Tek bir çocuğun hayata bakışını değiştirmek için o zamanı ayırıp, onunla bu konuşmaları yapıp, kendi doğrularınızı ona anlatıp seçim yapmasını beklemek için işimizin bu insana iletişim kısmına önem vermeye değer mi? Siz karar verin. Ben böyle bir giriş yapayım istedim. Sizin sorularınız mutlaka vardır. Zamanı etkin kullanalım. Eğer sorularınız varsa onlarla devam edelim ve hani yeni hikayeler belki dinleyin. Var mı sormak istediğiniz ya da yorumlamak istediğiniz bir şey? En azından bu anlattıklarının sizde ne duygu oluşturduğunu söyleyebilirsiniz. Siz bir şeyler söyleyin, böyle daha etkileşimli olsun. Ben sonra devamını getiririm, merak etmeyin. Buyurun. Ben şimdi göğüs hastalıklarındayım. Göksel Altınışık göğüs hastalıklarının öğretim üyesiyim. Baş tarafta biraz söyledik sanki ama ya da unuttuk branşı. Lütfen. Cerrahi istiyorsun herhalde. Yani şu cerrahiden neden vazgeçtim? Bunu belki var başkaları da öğrenmek isteyen. Tutkuyla istedim gerçekten. 5. sınıfta 2. stajımda çocuk cerrahisi ve orada ameliyatlara girme noktasına kadar da geldim. Bunlar bana çok büyük kazanımlar sağladı. İşte sağlık ocağı sürecinde neler getirdiğini anlattım. Onun dışında mezun olduktan sonra YouTube'daki videolar da var. Belçika'da karaciğer nakli ameliyatına steril girip profesörle beraber damar anastomozu yapmamı da sağladı. Yani hani o noktadan sonra bir geri dönüş gibi gelebilir size. Sağlık hoca, yani şöyle 3 sınav girdim ve kazanamadım. İşte o söylediğim gibi cerrahi köşesi, hastalar, onların işte ayrıntılı şeyleri vesaire uğraşırken oturup yoğun bir dönem çalışıp girmeye bakıyor aslında. Yani bu kadar uzun yıllar hep okuduklarınız unutuluyor tabii ki. Derste de okusanız onlar da unutulacak. O tuhaf bir sınav. Ne kadar işte yoğun ezberlediniz, girdiniz, alıyorsunuz ya ben öyle bir işte senelik iznimi alıp ondan sonra işte biraz da öyle ekleyip süreyi tam şimdi hatırlamıyorum ama günde 12 saat çalıştığımı hatırlıyorum. Bir ayda falan hani en yüksek puanlardan birini alarak göğüs hastalıklarına 1. tercih geldi. Bütün çocuk cerrahilerine giriyordum. Ama gördüm ki yani tek başına cerrahi çok tutkuyla sevilecek bir şey değil. Yani işini sevdikten sonra ve cerrahi branşlarda mutlaka vardır yapan ama daha böyle çok hızlı olmak gerek, ameliyat, hedef, onu yapıp geçmek ama ben böyle hani hastanın hikayesini de öğreneyim, ondan kendime ders çıkarayım, benim ona katkım olsun, bu yönünü de çok sevdim. Hani geceleri acil ameliyatlar, daha yoğun bir hayat mesleki açıdan, daha rahat bir çalışma ortamındansa biraz gözüm korktu ondan. Ama mesela cerrahiyle ilgilenmiş olmam dahili, son derece dahili bir branştayım. Ama mesela girişimsel işlemler var bizim göğüs hastalıklarında. Torakoskopi bunlardan bir tanesi. O zamana kadar da yani bronkoskopi, torakoskopi hani bizim branşımızda olan invazif diyebileceğimiz işlemleri çok severek yaptım. İşte o kendime güvenle yaptım diyeyim. O torakoskopi için bir kurs açıldı göğüs hastalıkları doktorlarına. Ben başvurdum. Başvurum reddedildi. Ben dedim niye reddediyorsun sen? Ben bu işi yapacağım. Dediler ki daha büyük bir merkezden, buradan öğrendikten sonra gidip yapabilecek insanları kursa almak istiyoruz. 20 kişilik bir kontenjan var. Kursu düzenleyen hoca, bu kursu alanlardan sadece bir kişi bu işlemi yapacaksa o benim. Ve o kurs bitti, o kurs ekibinden o işi yapan bir tek bendim. Bu bana cerrahini kazandırdığı bir şey. Ben çünkü cerrahiyle hani çok hevesle ilgilenirken diğer kısımlarını bırakmadım bir kenarda. Hepsini bir götürmek gerek.
Hayatta nerede durmak istediğiniz önemli. Benim hayata bakışımda geldiğim bu noktada. Oraya götürecek yollarda hani yaşadıklarınız buna bir katkı sağlıyor. Yine şöyle bir hikaye var. 5. sınıfta anlatıyorum. Aslında kitapta da o Kalbimiz Attıkça Hasta Hikayeleri kitabının adı. Hikayelerden bir tanesi. Bir hastalık var. Hastanın, insanın yağ ve proteinleri akciğerlerinde alveollerde birikiyor. Adı alveoller proteinozis. Çok nadir rastlanan bir hastalık. İyi ki. Çünkü böyle hakikaten zorlayan, işte düşünün alveolokapüler membranı hepiniz biliyorsunuz, oksijen, karbondioksit oradan geçiyor. O sayede yaşıyoruz. Orada böyle bir protein ve lipitten oluşan katman oksijenin geçmesini engelliyor. Tanısını koymak basit. Bronkoskopi dediğimiz içeri kamerayla baktığımız işlemde bir yıkama suyu alıyoruz. Onu süt gibi alıyoruz. Tahlile gönderiyoruz. Adı bu. Ve tek bu hastalıkta kullanılan bir tedavi yöntemi var. Akciğer yıkaması. Total akciğer yıkaması. Genel anestezi altında yapılıyor. Bundan 11 yıl falan önceydi herhalde. İlk burada bir hastaya tanıyı koyduğumuzda ben daha önce hiç böyle bir hasta görmemiştim. Zaten bir tek Gazi Tıp'ta yıkanıyordu. Oradan randevu aldım, göndereceğim. Hasta dedi ki, hayır sen yıkayacaksın. Ben sana güvendim, hiçbir yere gitmem. Ben de dedim ki, yani bir kere görmüş olsam yaparım, gözüm kara ama ben görmedim bile. O da bana dedi, sana güveniyorum, kitaplardan oku, yapanlara sor, bunu sen yapacaksın. 42 yaşında bir kadın. Tamam, okudum kitaplardan. Aradım Gazi'yi, anlattılar, işte bir de faksla gönderdiler işlem listesini. Çok komiktik. Yani ameliyathane o sahneyi herhalde daha önce görmemiştir. İşte biz böyle ben anestezistler, göz cerrahları falan hepimiz tamamız, hadi hazırız, uyutacağız şeklinde. Hasta korkma, hiç korkma, uyanınca görüşürüz dedi. Ben sana güveniyorum. Dışarıda işte kocası, çocukları, üniversite öğrencisi çocuklar daha hani önünde uzun bir hayat. Gerçekten başarılı oldu. İşte 9 yıkamadan sonra galiba oksijene bağımlıydı. Şimdi oksijene bağımlı da olmadan yaşıyor. Ve şöyle bir şey, eğer o gitseydi, Gazi'de yıkatsaydı, burada yapılmasının hani öğrenilmesi sağlamamış olsaydı, 3. yıkamadan önce yoğun bakıma zor yetişti, ölürdü. Gazi'ye gidemezdi. O kadar kötü geldi 3. yıkamaya. Burada yapıldığı için yıkandı ve ben şimdi diyorum, her başarılı doktorun arkasında ona güvenen hastalar vardır. Sonra İzmir'den bize bir hasta geldi. Dediler işte yıkama için göndereceğiz. Tamam dedim. Böyle 33 yaşında bir erkek hasta babasıyla geldiler. Oturdular böyle. Ben işte anamnez için soruyorum. Babası dedi ki, hanımefendi dedi, oyalama bizi. Doktor neredeyse çağır. Biz İzmir'den geldik. Dedim hadi ben olamaz mıyım o doktor? Mümkün değil. Neden dedim? Senin için Türkiye'deki 2 doktordan biri dediler dedi. Senin profesör olmak için erkek olman, yaşlı olman lazım. Sen lise çocuğu gibisin dedi bana. Dedim ama benim. Sonra kendi kolu için bile buraya geldi bir süre. Yıkadık biz o genç delikanlıyı. Genç adamı diyeyim. Delikanlılıkta böyle bir sokak kavgasına karışmış, cezası ertelenmiş. Tam da o yıkamaların ortasında bir zamanda cezaevine atılacağı tuttu. İzmir'deki cezaevinden getirttik, yıkadık bir seferinde. Öbüründe göndermediler, ben İzmir'e gittim, yıkadım. Hani böyle cezaevinden mahkum mektubudur, görülmüştür, saygılar sunarım diye böyle kartlar geldi. Hani ucunu yakıp gönderilen mektuplar falan. Yani hani hayat hikayeler sunuyor insana ve aslında çok özel bir mesleğimiz var. Önce hani istediğim bu söyleşinin içinde bunun farkına henüz varmamış olanınız varsa varın. Varmış olanlar da daha inansınlar. Bir şekilde hani sizi sürüklüyor ama sadece sürüklenme olmasın diye de her aşamasında şimdi ne istiyorum demek lazım. Cerrah olmak istiyordum, gereklerini yaptım. Artık istemiyorum dedim, onun da gereğini yaptım.
Şöyle söyleyeyim, ben işte o cerrah olmak istediğimde yine isteyenler var, yapsınlar diye bir örnek. Çocuk stajında önce İzmir'de çocuk hastanesinde bir ay kalıyorduk, sonra üniversitede çocuk bölümünde bir ay kalıyorduk, böyle 2 staj. Ben işte biraz böyle cerrahide bir şeyler yapmışım, hevesliyim, böyle dişim kamaşıyor, orada asistan yok. Karşısında hemşireler yerine beni almayı ister cerrah herhalde, ben de deneyimliyim vesaire diye. Gittim çocuk bölümüne başladık. Hocasına gittim, hocam dedim beni hiç tanımıyorsunuz. Daha ilk günden böyle bir taleple gelmiş olmam sizde ters tepki yaratabilir ama ben çocuk cerrahisine çok meraklıyım. Yapabildiğim bir şeyler de var. Orada ameliyata girmek istiyorum kendimi geliştirmek için. Burada değilsem oradayım, hani devam şeyine çok bakmayın, ortalarda görünmüyorsam. Buna izin verirseniz size bir seminer anlatırım dedi. İyi dedi, böyle North American Clinics of Pediatrics vardı, oradan böyle vaskülitleri verdi. Ben hazırladım, orada asistanlar hocalarla oturmuşlar, işte onlara anlattım. Bunun nedeni de işte benim çocuk cerrahisine gitmeme izin vermesiydi ama orada hakikaten böbrek ameliyatı, safra kesesi, apandisi, fıtık, onlarca seyrettim. Şimdi son günüm, listeye bir baktım, bir tane erkek fıtık var. Dedim bu benim. Yani hani vicdan varsa bu bir ayın sonunda böyle bir jübile yaparız. Girerim, yapar çıkarım. Hani hep asiste ediyorum ama hiç kendi başıma daha önce yapmadım. Gittim ameliyathanede bekliyorum böyle, hemşireler falan da çok seviyor beni. Bekliyoruz. Geldi şef, gastroenterit. Ayakta duramıyor. Bütün vakalar iptal. Pazartesiye. Ben böyle hayal kırıklığımı düşünebilirsiniz. Dedi ki bana, pazartesi gel, bu fıtık senin. Öyle planlamıştım ama bugün gücüm yok. Pazartesi günü Ege Üniversitesi'nde pediatrik nörolojinin en çok korkulan Tuğrul hocasında stajyerim. Dedim yani çok zor. Sen bilirsin dedi, en son vaka bırakacağım, yetişirsen yaparsın. Gider misiniz? Kaçmaz. Gittim sabah Tuğrul hocaya. Hocam dedim, ilk gün daha beni hiç tanımıyorsunuz. Ama ben vallahi hani çalışkan bir öğrenciyim. Hani sizi hiç hayal kırıklığına uğratmayacağım. Söyleyemem şimdi sebebini. Çok ailevi, yani çok özel bir mesele. Desem gideceğim fıtık yapacağım. De git der. Ama dedim hani bana bugün sabahtan izin verir misiniz? Hiç dedi böyle bir şey de görmemiştim ama iyi dedi. Git. Böyle kapıda kardeşim arabada bekliyor. Ben arabaya bindim. Sanki böyle hani kalp cerrahıyım, kalp ameliyatına gidiyorum diye. Nasıl yetiştirdi beni, merdivenlerde soyduk, yeşilleri giyip falan böyle ameliyathaneye girdim. O vakayı yaptı, böyle fotoğraflar falan çekti. Ellerimi. Instagram olsa kesin koyardık ama o zaman Instagram yoktu. Ve hani doya doya bunları yaşamanın ileride inşallah siz de hani öğretim üyesi olursunuz ya da meslektaşlarınıza anlatırsınız. Keyfi çok fazla. Yaşarken ayrı, şimdi hissediyorum ki ayrılırken daha ayrı bir tadı varmış anlatırken. Var mı başka sormak istediğiniz? Buyurunuz. Ne güzel. Yani şöyle, tabii bu soru da çok sık geliyor. Hatta 5. sınıf öğrencilerimden birisi şiir yazıyormuş. Benim şiir kitabımı ödünç aldı. O da gelinciyim yalnızla, şiirle ilgilenenler varsa şiirlerimi böyle sizin yaşlarınızdan itibaren yazdığım da bir kitapta topladım. Okudu, getirdi ve dedi, ya hocam inanmıyorum dedi ya. İnanmıyorum, hayatta gördüğüm hani en böyle pozitif, neşeli, hayat dolu insansınız ya, bir tane bir mutlu şiir olmaz. Kitabın sonuna kadar bari bahardan bahsetsin ya, bari bahardan dedim. Yok dedi.
Yani şimdi tabii bu olasılıkla, ben de ona şöyle söyleyeyim yani, bak rahatla, şimdi böyle hissediyorsan ileride geçecek. Geçirmenin bir yolu var. Bu farkına varmakla ilgili olasılıkla. Hastalarım gerçekten yaşamla, sağlıkla, hastalıkla, ölümle ilgili çok fazla sorgulama yapmamı sağladı ve ben yazarak rehabilite oluyorum. Zaten o ilk söylediğim öykü, genç kızın öyküsü de bununla bağlantılı. Bunu öneriyorum. Hadi kendi bildiğin şeydir ya, tek çare. Yazın diyorum herkese. Ama biz yazmıyoruz, yazamıyoruz diyenlere de mutlaka bir şeyle uğraşın. Ne oluyor biliyor musunuz? Bu böyle ihtiyaçlar hiyerarşisinde de var. Hani bir takım temel ihtiyaçlarınızı karşıladıkça daha farklı, işte kendini gerçekleştirmekle biten bir piramidin tepesinde. Zaman geçtikçe, işte kendinizi tanıdıkça o ihtiyaçlar değişiyor. Ve eğer herhangi bir şeye bütün böyle tırnaklarınızı geçirirseniz, tek şeyiniz, gerçekliğiniz o olursa, ki meslek oluyor bu birçok kişide. Mesela ev kadınlarında görüyorsunuzdur, aile oluyor bazılarında, meslek ya da bir sevgili, bir sevgi, bir şey. Eğer tek bir şeyse kendinizi gerçekleştirdiğiniz yer, oradaki en ufak bir tatsızlık, en ufak bir hani beklediğiniz gibi gitmeyen şey bütün her şeyi bitiriyor. Ama kendini gerçekleştirdiğin başka yerler varsa, mesela sporla uğraşıyorsan, müzikle uğraşıyorsan, resim yapıyorsan, fotoğrafçılık, o kadar çok şey var ki oralardan besleniyorsun ve bir alanda öğrendiğini diğer alanda kullanıyorsun. Hayattan öğrendiğini mesleğine taşıyorsun, mesleğinden öğrendiğini hobine taşıyorsun vesaire. Bir hani bütüne bakmak lazım. Elbette ki benim de çok demoralize olduğum zamanlar oluyor. Ama ben de bana pozitif bakmanın hayatı daha kolaylaştırdığını gösteren önümdeki örnekler sayesinde bunu yapıyorum. İşte burada olmaya çalışmamın, sizlerle paylaşmaya çalışmamın nedeni bu. Ne güzel bir şey eğer birkaç kişiye birden aynı duyguyu verebiliyorsam, değil mi? Hani dinleyince evet, yeniden başlayabiliyorum diye. Geçen sefer anlatmış olabilirim, farklı yüzler de var. Hatırladım, hayat aslında hem sıkıntıyı hem onun panzehirini aynı anda veriyor. Sıkıntıya o kadar odaklanıyoruz ki o panzehiri kaçırıyoruz. Bir gün böyle çok fazla hasta baktığım ve artık dayanamayacağım bir an, ortalarındayım daha. Devam etmeye gücüm yok. Hani bitmişim, tükenmişim de herkese böyle efor harcayarak bakıyorsun. Bir tanesi akciğer kanseri mesela, ona tanısını söylüyorsun. Öbürü işte yakınıyla konuşuyorsun, yatalak bir hasta, onun şeyleri negatif yükünü alıyorsun. Sadece medikal yönünde değil, bunlar da yoruyor. Böyle işte genç bir kadın girdi, yanında kocası, kucaklarında ufak bir çocuk, 6-7 yaşlarında da bir erkek. Dediler ki bırakacak yer bulamadık, çocukları da getirdik. Tamam, iyi, ben zaten yorgunum falan. Ondan sonra işte anamnezini aldım, kalktım hastayı dinledim. Bronkhüsler, işte 5. sınıfa gelince hepiniz ayrıntısıyla tanımayı öğreneceksiniz. Havayolu darlığı sesi nasıl belirgin? Tamam, tanı astım, döneceğim tedavisini vereceğim. Tam döneceğim tedavisini vereceğim derken o 6 yaşındaki çocukla göz göze geldik. Böyle bakıyor. Hani onun o ana kadar görmediği bir şey, sahne. Dedim ki hiç akciğer sesi dinledin mi sen? Hiç dinlemedim dedi. Dinlemek ister misin dedim. Kulağına taktım. Hani size derin nefes alıp verin dedim. Stetoskopu böyle gezdiriyorum. Çok gürültülü bir ses gerçekten, belirgin. Ben de az önce dinlediğim için biliyorum. Normal solunum sesi olsa ayırt edemez ve sizler gibi üzülebilirdi belki. Hiç duymamıştım dedi. Dedim iyi bak, bundan sonra herhalde doktor olursun. Yok dedi, ben ajan olacağım. Niye dedim, o daha eğlenceli dedi. Bak dedim, bunda haklısın gerçekten, o daha eğlenceli. Ama ben tekrar devam etmek için bir güç topladım. O gücü dediğim gibi yani işte o hani paket halinde geliyorlar. O an sana yorgunluk verecek bir hasta ve seni o yorgunluktan çıkaracak bir şey. Buna bakmak lazım, üşenmemek lazım.
Ve bütün beceriler gibi düğme dikmek, araba kullanmak, sütür atmak, işte ameliyat yapmak hepsi gibi öğreniliyor. Başta böyle olmuyor. Ufak ufak denemelerle ve bir süre sonra otomatiğe bağlamışsın. Daha kolay buluyorsun. O an içinden çıkmanı sağlayacak, yani tutunacak dalı. Mesela o mecbur hizmete gidiş hikayemde de var. Dağların renginde. Çok böyle akşam ağladım, erkenden yattım, mutsuzum, babam beni bırakıp gidecek. Camdan böyle baktım sabah erken kalkınca, dağı gördüm. Erek Dağı'nı. Birden iyi geldi. Ve şey diye hissettim, yani tutunacak bir şeye ihtiyacım vardı. Tek ağacı olmayan o dağdan bana dallar uzandı. Yani bir şey nereden geleceğini gerçekten bilmiyorsunuz. Bu belki içinizdeki o duygunun zaten varoluş peşinde herkes, değil mi? Varlığın devam etmesi. Bulduğun her şeyi kendine bir dayanak bulmak gibi. Benim formülüm bu. Umarım sizlerde de işe yarar. Bu kadar gibi ya. Teşekkür ederim. Devam edelim değil mi başka hocalarla da? Hoşunuza gitti mi böyle paylaşımlar? Sizin geçmişiniz bizim geleceğimiz. Şimdi ikinci plan geleceğini yani dinlemeniz için size böyle bir şey. Çok teşekkür ederim. Sağ olun, kitap çok özel bir hediye. Açayım tabii ki. Kimsin bizden gelecek şimdi oldu. Süper, çok teşekkür ederim. Okumuştuk, benim yeni fotoğrafla çektim. Sonra herkes gelsin, herkesle beraber çekelim. En sonunda Hadi herkes sahneye.